Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyırlığını uzun süre kaybetmeyen kıyır kıyır nefis bir elmalı turta tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için öncelikle elmalı harcımı hazırlıyorum. 4 tane elma rendeledim. Tavaya aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekledim. Karıştırıyorum. Elmalar suyunu bırakıp çekene kadar elmaları pişiriyorum. Elmalar suyunu bıraktı, çekti. Yarım çay bardağı ceviz, yarım tatlı kaşığı da tarçın ekledim. Karıştırdım ve soğumaya bırakıyorum. Yoğurma kabıma 125 gram oda sıcaklığında margarin, 120 gram sıvı yağ ekliyorum. Yani 1 su bardağında 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekledim. Bir tane yumurta ekliyorum. 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 3 yemek kaşığı pudra şekeri ekledim. Karıştırıyorum. Bir paket vanilya ekledim. Bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. 3 yemek kaşığı su ekliyorum. Ve bir pakette kabartma tozu ekledim. Sirke ve suyu mutlaka ekleyin. Bu hamurumuzun kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Sizler de unu dikkatli bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hamurdan bir parça kopartıp ayırdım. Buzdolabı poşetine sarıp derin dondurucuya attım. Üzerine rendeleyeceğim çünkü sertleşmesini istiyorum. Bu arada hamurdan parçalar kopartıp yuvarlak borcama elimle bastırarak hamuru yerleştiriyorum. Elimle bastıra bastıra her tarafının eşit olmasını sağlıyorum. Kenarlarını da düzelttim. Soğuyan elmalı harcı üzerine yayıyorum. Kenar kısımlarını bu şekilde borcam tepsinin yarısına gelecek şekilde aşağıya doğru bastırdım. Dondurucuda beklettiğim hamuru çıkarttım. Çok fazla donmamıştı ama yine de çok kolay bir şekilde rendelendi. Parça parça rendeliyorum. Elmalı harcın üzerini kaplayacak şekilde parça parça hamuru rendeleyerek üzerine yerleştirdim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyorum. 180 derecelik fırında 30 dakika pişirdim. Üzeri bu şekilde kızarana kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Dediğim gibi ben yaklaşık 30 dakika pişirdim. Ve soğumaya bırakıyorum. İyice soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. Bir tabak yardımıyla borcamdan çıkarttım ve başka bir tabağa aldım. Elmalı turta tarifimiz hazır. Dilimliyorum. Sizlere kıyırlığını da göstermek istiyorum. Bakar mısınız, daha keserken kıyır kıyır dağılıyor. Bir dilim aldım, servis tabağına aldım.
Elmalı turta tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.